Merhaba. Bu videomda sağlıklı olabilmek için de, kilomuzu koruyabilmek için de, olabilecek bütün hastalıklardan korunabilmek için de aslında temel şart olan ne yediğimiz değil, yememe halimiz üstüne tekrar konuşmak istiyorum. OMAD diyeti diye günde bir öğün yemekten bahseden diyet hakkında kısa bir yazı yazdım. Çok majör bir konu yok. Aslında, gündüz daha çok ışığın olduğu, daha çok enerji kullandığımız, daha çok hareket halinde olduğumuz ve dolayısıyla da yakabildiğimiz, öğün olan, gündüz öğlen saatinde, biraz sınırsız, biraz keyfe keder, biraz kalori falan saymadan ya da sağlıklı olup olmadığını saymadan yemeği anlatan bir, yemek şekli. Günde bir öğün olan OMAD diyeti. Bunu genelde, erkekler bir takım sağlık kurallarını takip etmek zorunda olmadıkları için, hani, bir kere yiyelim, bir daha yemeyerek bunun, bedelini ödeyelim gibi bir yaklaşım yapıyorlar. Yani, aslında intermittent fasting denen açlık hâlinin uzatılmış kısmı. Sadece öğlen mesela 1 ile 2 arasında, işte 12 ile 1 arasında ya da 2 ile 3 arasında neyse öğle saatinde 1 saat kadar yemek penceresi var. O aralık veriliyor. Sonra 23 saat hiçbir şey yenmiyor. Şeyde ne yapıyorduk? Aralıklı oruçta ne yapıyorduk? 5'ten sonra yemiyorduk. Ertesi sabah 8-9'u bekleyerek yine 15-16 saatlik bir açlık yapıyorduk. Bu biyolojik saate de uygun olduğu için işimize zaten yarıyordu. Ama o madde biyolojik saate uygun sayılır. Çünkü onu da sadece öğlen ve gündüz yapabildiğimize göre, yani akşamdan akşama bir öğün OMAD olmuyor. O zaten bizim normal hayatta yaptığımız için de kilo aldığımız ve sağlıksız olduğumuz beslenmeydi. Yani eğer günde bir öğün besleneceğim diyorsanız o akşamdan akşama olmayacak. Öğlenden öğlene veya sabahtan sabaha olacak. Öncelikle bunu belirtelim. Dediğim gibi buradaki biraz şımarma hakkımız var. Çünkü hani ben nasıl olsa tek öğün yiyorum ve gerçekten atıştırmasız aralığı hiç bozmadan üstüne 22-23 saat aç kalıyorumsa evet bunu yapabilirsiniz. Çünkü onun ne diyeyim hatalarını o uzun açlık düzeltir. Zaten konumuz aslında o uzun açlıklara, aç olmalara niye ihtiyacımız var? Yani bizim o tek öğünde veya işte sirkadiyen aralıklı açlıkta 2 öğünde, işte sabah 11, öğleden sonra 4-5 gibi veya o maddeki tek öğlen öğününde 2 gibi çok miktarda yemiş olsak bile, yani kalori artmış olsa bile nasıl oluyor da vücut daha sağlıklı bir sisteme geçiyor o araya uzun açlık zamanını koyduğumuz zaman. İşte burada metabolik düğmeler var, metabolik switchler var. Bu şu demek, vücudun bir enerji fazla olduğunda onu yakma hali, onu fazlaysa biriktirme hali. Aslında bu anabolik, yani çoğaltıcı bir yolak. Bir de katabolik, yani olmadığı zaman olandan yakma gibi bir durum. Ne demek istedim? Şimdi metabolik düğmelerimizin aslında biyokimyasal isimleri var. Bunlar 2 tür ve birini seviyoruz çünkü o katabolik yakma, yok etme, eskiyi harcatma, kilo verdirme yönünde. Öbürü de anabolik çoğaltma, işte yağı da çoğaltma, kolesterolü de çoğaltma, kiloyu da çoğaltma, hastalığı da çoğaltma yönünde çalışıyor. İkisi birbirlerinin tam zıttı, biri iyi, biri kötü. Zaten bizim temel sorunumuz, konunun bağlanacağı yer ikinci kısım, yani kötü olan kısma doğru sürekli gitmemiz. Bu iki yolu, yani birinin adı AMPK yolu, bu iyi yol, AMPK. Öbürünün adı mTOR yolu, bu kötü yol. Şimdi AMPK yoluna mı gitsin, mTOR yoluna mı gitsin metabolik düğme? Bunu belirleyen şey aslında o sıradaki vücuttaki enerji durumu. Yani enerjiyi böyle hani iyi enerji anlamında söylemeyelim. Kan şekeri diyebiliriz, işte kandaki depolanmaya daha müsait fazla enerji vesaire, kullanılmamış enerji diyebiliriz. Bu karar veriyor. Çünkü zaten bu ikisi de yiyecekten gelen enerji sensörleri. Yani bakıyor, diyor ki kan içerisindeki glikozun miktarı
yeterli ve hatta fazla bile sayılır çünkü yeterince hızlı kullanılmıyor. Hareket etmiyorsun, egzersizin düşük, yine enerjiyi yeterince hızlı kullanmıyorsun. Böyle olduğunda yani enerji iyi ya da kötü diye söylemiyorum. Enerji yüksekse biz ATP diyelim ona. O zaman aslında o kötü yolak çalışıyor. mTOR yolları çalışıyor. Eğer ATP yani enerji azsa bizim istediğimiz AMPK yolu çalışıyor. Zaten açlığın sağladığı da bu. Aç olduğumuzda ortalıktan enerji kaybolduğu için AMPK dediğimiz iyi yol çalışacak. Bu yol niye iyi, öbürü niye kötü? Şimdi kötüden başlayalım. Eğer biz hiç ara vermeden sürekli yersek, aslında toplamda az bile yemiş olsak hep kan şekeri yüksek gidecek ve aslında hep ATP var, hep enerji var gibi algılayacak ya vücut. Çünkü hiç kıtlık dönemine girmedik. O zaman ne olacak bu mTOR arttığında ve egzersiz de yapmazsak? Tabii ki şekere bağlı insülin artacak. İnsüline bağlı yağ yakma azalacak, trigliserit artacak, karaciğer yağlanacak, karaciğer depoları boşalmayacak, kan yağları dolaşacak. Bütün işte diyabet, prediyabet vesaire bütün hastalıkların, şekerle ilgili hastalıkların ön yolu oluşacak. Yine kolesterol ve trigliserit yüzünden karaciğer yağlanmasından kalp hastalığına kadar diğer hastalıklar oluşacak vesaire. Şimdi bunlar sanki sadece hani biraz kilo, biraz şeker hikayesi gibi gözükse bile aslında hücresel düzeyde en kötü şey bu halin, yani mTOR yollarının çalışıyor olmasının, yani vücudun fazla enerji var, hiç kıtlık yok algısında olmasının bir sorunu büyümeye yönelik arttırmaya gitmesi. Ama büyüme öyle istenen büyüme anlamında değil. Mesela tümör hücresi büyümesi de bu yoldan çalışıyor. Yani mTOR yola aktifse tümör hücreleri büyüyor. Hatta kendilerine yeni damarlar yapıyorlar. Ve daha ilk tümör tedavilerinde bile bu yolu kapatacak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İnflamasyon artıyor, otoimmün hastalıklar artıyor, serbest radikaller artıyor, bağışıklık düşüyor. Bizim genel olarak sağlıkla ilgili söylediğimiz olumsuz şeylerin çoğu bu yolun aktive olmasıyla oluyor. Ve dediğim gibi bu yolu temelde aktive eden şeye ne dedik? Miktarın bir anda çok gelmesi değil, hiç ara verilmemesi ve sürekli olarak yenmesi. Dolayısıyla bu yolu aralıksız yemek arttırıyor. Hani çok yemekten ve kötü yemekten bile daha fazla etkisi var. Halbuki bizim yaratılışımızda her zaman yemek yoktu. Aralıklar vermiştik. İşte kışın yiyecek azdı, yazın daha boldu. Genetiğimizden bahsediyorum. Geceleri yoktu, gündüz daha kolay buluyorduk. Çünkü gece yiyecek bulma imkanı yoktu. Yani aslında bizim o metabolik düğmelerimiz bu mTOR yoluna gündüz gittiği gibi, hani olanı depoladığı, buldukça, yedikçe onları depoladığı gibi, olmadığında da tam tersi olan AMPK yoluna gidip madem enerji yok, o zaman olanı düzgün kullanayım ve hazır enerjiyle uğraşmıyorken de kendimi tamir edeyim yoluna gidiyordu. Gerçekten de AMPK yolları bütün tamir işlemleriyle alakalı. Mesela eski hücrelerin enerji yok ya, otofajiyle yenilerek kullanılması AMPK yolları ve otofaji denen, aslında olmazsa kanseri de, bütün hastalıkları, yaşlanmayı da, işte Alzheimer'da vesairede yapacak olan o eski hücrelerin yenememesi durumunu da en çok mTOR bozuyor aslında. Yani bir şeyler her yediğimizde o tarafa gidiyor. O tarafa gidince de tabii ki otofaji duruyor. Niye durmasın? Eğer ortalıkta enerji varsa niye eski hücresinde yesin ki? Zaten enerji var. Demek ki bir açlık aralığı vererek otofajiyi, eski hücreleri yemeyi vücuda hatırlatmamız lazım. İşte genetiğimiz de o zaten, özellikle de gece açlığında, karanlıkta, geceden sabaha kadar olan bir şey. AMPK dediğimiz bu iyi yol bunu arttırıyor. Şimdi mesela öbür tarafta inflamasyon dedik, bu anti-inflamasyon yoluna çalışıyor. Çünkü enerji üretimi her zaman için ufak da olsa serbest radikallerle beraber gelir. Özellikle de sürekli bir şeyleri vücudumuz sindiriyor, işte ne bileyim kan şekeri yükseliyor, iniyor, ayarlamalar şu bu, saatine de uygun yemiyoruz. O zaman çok fazla serbest radikal oluyor zaten. İşte onlar da inflamasyonla beraber başka hastalıkların da zeminini sağlamış oluyor. Biz aç kaldığımız sürece mTOR susuyor çünkü kan şekeri düştü.
insülin düştü, insülin rezistansı düştü, kan yağları düştü. Ne olacak? Bu tarafa doğru geçmeye başlıyor düğme ve AMPK yola çalıştığı anda da bütün bizim yüksek hayatta kalacak genlerimiz aktive oluyor. Ömür uzatan, tamir yapan, DNA hasarını bulan, onu onaran, kanserli hücreyi bulan, onaran, olmasını azaltan bütün sistemler aktive oluyor. Şimdi bizim gerçek hayattaki, yani şu andaki modern hayattaki sorunumuz şu. Eskiden bu ikisinin birbirine dönmesi kolaydı. Çünkü gündüz yiyecek vardı, uzun aralıklar vardı işte yemeklerin bulunması, yenmesiyle. Sonra geceden sabaha da uzun açlıklar vardı. Fakat biz sürekli yiyebilecek yiyeceği bulduğumuz için, ki bunların çoğu yiyecek değil, yiyeceğimsi diyelim biz onlara, hani işlenmiş ürünler, sürekli olarak vücuda her zaman için enerji var yani kilo almasan bile sürekli bir takım enerji sinyalleri geliyor ve ortalıkta dediğim gibi bir şeyler yendiyse aktive olacak yolak mTOR yolağıdır. Gerçekten uzun bir açlık geçirmen lazım ki öbürü olsun. Şimdi işte eskiden kısa açlıkla da AMPK yolağına geçiliyordu. Çünkü o yetiyordu. Çünkü hassastı diyelim düğmeler. Yani bu tarafa kolay, bu tarafa kolay geçiyordu. Enerji varsa onu biriktirelim, enerji yoksa işte vücudun eskilerini harcayalım. Bu arada da tamir ve iyileşme yapalım. Ama biz sürekli aralıksız yediğimiz için artık düğme sürekli mTOR yoluna dönmüş durumda. O yüzden aslında hani neredeyse kötü yemesek bile sürekli yediğimiz için ve yemeği de geç saatlere de özellikle kaydırarak yediğimiz için artık rejenerasyon, işte iyileşme, ne bileyim bağışıklığın yükselmesi, kanserli hücreyi yakalama gibi genetiğimizden gelen yeteneklerimizi az kullanıyoruz.